Herkese merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için karnabahar graten tarifi hazırladım. Bu tarifle karnabahar sevmeyenleri bile severek karnabaharı yedirebilirsiniz. Karnabaharı sevmeseniz bile bu tarifi bir kere de olsa mutlaka denemenizi tavsiye ederim. O kadar lezzetli ki inanın hayran kalacaksınız. Beni izlediğiniz, yorum ve beğeni yaparak desteklediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum ve hemen tarifimin yapımına başlıyorum. Tarifimize öncelikle karnabaharı yıkayıp parçalamakla başlıyoruz. Haşlayacağımız için çok küçük parçalamayalım. Birleşim yerlerinden çiçek çiçek ayırırsak yeterli olur. Derin bir tencerede su kaynatıyoruz ve içerisine 1 tatlı kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı süt ekliyoruz. Eklediğimiz süt karnabaharın kokusunu engelliyor. Evinizin buram buram karnabahar kokmasını sevmiyorsanız süt mutlaka eklemenizi tavsiye ediyorum. Burada belirtmem gereken bir nokta var. Karnabaharı çok haşlamayalım. Biraz fazla haşlarsak hamur gibi kalır. Onun için kaynadıktan sonra 5-6 dakika kısık ateşte haşlamamız yeterli olacaktır. Karnabaharların haşlandığını kontrol ettikten sonra kevgirle büyükçe bir kaseye karnabaharları çıkartıyorum. Yemeğimizin sosu için karıştırma kabına 3 tane yumurta alıp biraz karıştıralım. Benim kullandığım yumurtalar biraz küçüktü. Sizin kullandığınız yumurtalar eğer büyükse 2 tane yeterli olacaktır. Yumurtaları iyice çırptıktan sonra üzerine 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı süt ekleyip biraz daha karıştıralım. Sosumuzun içerisine tuz ve sevdiğimiz baharatları ilave edelim. 1 paket kabartma tozunu da ilave edip biraz daha karıştıralım. 3 yemek kaşığı unu da ekledikten sonra un topakları kaybolana dek karıştıralım. Un topakları tamamen kaybolunca üzerine yeşillik ekliyoruz. Ben bir tutam ince doğranmış maydanoz kullandım. Eğer taze soğanınız varsa 3-4 dal taze soğan da ekleyebilirsiniz. Sosumuzu hazırladıktan sonra haşladığımız karnabaharları doğrayabiliriz. Doğradığımız karnabaharları direkt sosun içine dökelim. Son olarak üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ ekleyip karıştırıyoruz. Dikdörtgen borcam tepsime 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ döktüm ve fırça yardımıyla her yerine gelecek şekilde yağlıyorum. Sonrasında hazırladığımız karışımı tepsiye dökebiliriz. Son olarak üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpiyorum. Yemeğimiz fırına gitmeye hazır. 180 derece fırında yaklaşık 30 dakika peynirler eriyip kızarana kadar pişiriyoruz. Dakika veriyorum ama her fırının pişirme süresi aynı olmayabilir. Bu yüzden kontrollü pişirmekte fayda var. Evet, yemeğimiz pişti. Şimdi fırından çıkarıyorum ve sıcak sıcak dilimleyip içini de göstermek istiyorum. Gerçekten çok lezzetli bir yemek. Karnabaharı sevmeyenlerin, ön yargılı olanların bile gerçekten çok seveceği bir tarif. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu güzel yemeği deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma hala abone değilseniz yeni gelecek birbirinden güzel ve pratik tarifleri kaçırmamak için kanalıma abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Tariflerimi izleyip yorum yapan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.